Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Bakmayın güldüğüme, acının tatlı tebessümü. Çünkü çok yorgunum, çok uğraştım. Şu anda saat 2. Biz daha kurguya gireceğiz. 9 saat sonra bu video yayınlanacak. O kadar taze. Ellerim tırnaklarımın arasında hala kirler duruyor falan. Hızlıca bir özet geçeyim. Kanalı yeni keşfedenler de olabilir. Anlatayım. Geçen sene benim çok sevdiğim Pakize isimli S14'üm kol çıkarmıştı. Motoru patlamıştı ve motor kullanılmaz hale gelmişti. Bir senedir yatıyor. Şu an ben yarışmıyorum. Yarış aracımda da aynı motordan var. Fakat fark tek turbolu. Tek büyük turbo var benim yarış aracımda ama Pakize'de çift turbo vardı. Şimdi ne yapacağız? Yarış arabasından motoru sökeceğiz. Ondaki tek büyük turboyu çıkartıp çift turboyu takacağız. Onu da alıp Pakize'ye koyacağız. Benim bütün amacım bunu gerçekleştirmekti. Ama bakın neler oldu. Gel. Ne diyeyim şimdi? Tekerleri yaktım abi. Bir şey yandı. Sanki bir şey yandı. Tekerleri yaktım. Oğlum yanan hayallerdi. Sen sadece tekerlekleri gördün. Tıpkı geçen sene olduğu gibi yine çalışan bir arabayı son kez kapatıyorum. En son Pakize'de yapmıştık. Şimdi sıra 46'daymış. Her şey Pakize için. Bir duygulandım lan. Vallahi. Harbi söylüyorum. Sanayiye geldim. Celil Usta bana çay verdi. Silecek motorun bozuk dedi. Birazdan tadilata geçeceğiz silecek Evet, su için. birazdan silecek motor için. Evet, bakalım nasıl olacak. Pakize'yi hayata geri kazandıracağız. Geç. Sıkıntı yok, biz tamamen doğalız artık. Saldım. Geçtik bu işleri. Yok saldım, o işler bitti. Daha çok memnunlar abi. Daha çok memnunlar abi. Alan memnun, satan memnun. Nissan Genel Müdürü o kadar memnun olacak mı ona bakacağız. Vallahi artık sen editlersin. Bir kısmı katıla, bir kısmı... Yine mevzu yere geldik çünkü. Yine mevzu yere geldik. Kim bilir ne olacak. Saati var şöyle bir 5-6. Tam ikinci kanal. Katıl. İkinci kanal. Motoru, şanzımanı, tesisatını. Yok, tesisatın üstüne bırakıyoruz. Yok, alıyoruz. Ay bilmiyorum, onu sonra düşünürüz. Motor şanzımanı alıyoruz bugün. Ha, kirlenmeden sana bunu da getirdim. Teşekkür ederim abi. Beğeneceğini düşünüyorum. Bir bak Beğenirim. bakalım. Senin Yorumunu almak isterim senin yani. ürünler çok güzel. Harbiden. Önceki aldıklarımda vardı ya üstüne kitap gibi oturmuş. GTR hala giyiyorum ben. Sanayide giyiyorum, müzik çalarken giyiyorum. Güzel. Teşekkür ederim. Kapşonun içine bak. Gayet teşekkür ederim. Hakkı abi geldi. Abo. Abi tamam. Bundan sonrası direkt diğer kanala. Hoş geldin. Nereye koyalım? At tavana. Koy Olur, tavana. gel. Çizmesin, dikkat et. Buradan diyor direkt karakola gidelim biz kendimiz teslim olalım. Oğlum hakkı geldiyse videonun bu saatten sonrası katıl. Bundan sonra kat. Bitti, tamam. Araba söküm bitti.
Bu mıknatıslı tapa şanzımanın içerisindeki bütün demir parçaları topluyor. Bu da bizim şanzımanımızın ne kadar yıprandığının göstergesi. Şimdi biz tabii driftte insan gibi kullanmıyoruz. Vites atışlarımız normal değil. Yükler normal değil. Dolayısıyla bunlar hep dişlilerden çıkan başından demir parçaları. Şimdi manifoldu turbodan ayırdım, gel bak. Conta yanmış burada. Yanmış bir saç conta burada mesela. Bunun ne yaparsan yenisi gelmesi gerekiyor. Normal şartlar altında. Kasıyor da gel abi ya. Tamam. Hayırlı. Bak buradan da kaçırmış. Şuradan da kaçırmış. Buranın bir ufak vermiş. Buradan da kaçırmış. Burası da var. Zaten contaya baktığın zaman belli, bu conta şeyini doldurmuş. Miadını doldurmuş artık. Motor aldık bugün. Onur Can Usta'ya da teşekkür ediyorum. Beraber. Daha çok o. Çıkardık makineyi. Şimdi Twin Turbo parçalarını getireceğim. Bende 2 tane yeni manifold var. Krom. Onları kullanıp kullanmayacağımıza karar veririz. Önümüzü görelim en azından. Tamam. Ben kapağı vereyim size bugün o zaman. Tamam abi. İyi o zaman. Kabak bana bir ulaşsın. Bir bakayım. Ertesi günde görüşürüz. Geldik adamın hasının yanına. Bütün malzemelerin yepyeni çıktığı yere geldik işte. Bu abi bizim Pakize'yi hayata çeviriyoruz. Bu onun şanzıman ayağı. Tamam. Kumlama olacak. Ve bu kumlama boya abi. İşi kolay bunun. Olduğu şekilde atsak olur herhalde. Bu da abi bu sefer siyah yapacağım bunu. Mat siyah. Mat siyah. Pütürlü. Bunun gibi olur mu Tamam, bu siyah? şekilde olur. Bunun gibi mi olur? Bunun gibi olur. Bunun gibi de olur aslında. İnce atarız. Aynı böyle bir türlü çıkar. Zaten kumlama olacak ya. Tamam. Abi bak şimdi. Ben kızınca kızı diyorlar. Ben sana anlatayım. Şimdi şu bir kaynak. Hani ustanın işini beğenmez derler ya. Ama bak şu bir kaynak değil. Bunu yapan adam ne diyor biliyor musun? Bu altta duracak. Nasıl olsa gözükmüyor diyor mesela. Şuraya bir punta var, bir punta var. Buraya delinmiş. Ya önemli değil diyor. Benim bir ustam vardı. Bana derdi ki hurda da olsa kestiğin parçayı düz kes derdi her zaman. Bu karakter meselesi yani. Şunu güzelce taşla güzel kaynağını yap. Dön. Aldığımızda görürsün. Yo öyle. Aldığımızda görürsün. Ama şimdi ne olacak? Emrullah bunu bana böyle vermez. İşte onu diyorum sana. Aldığında görürsün diyorum yani. Görelim bakalım. Ustanın işini beğenmezse nasıl yapıyormuşum biz de göreceğiz. Bir bu halini çek, bir de bitmiş halini çek. Çektim bunu. Bu arada hakikaten arabanın altında kaldığı için ben de görmüyordum. Şu parça nereden baksam bir söyleyeyim. 10 senedir arabanın altında. 10 sene Görmüyorum. Yani sökünce şimdi ben de bir rahatsız oldum. Bir de sağ ol, iyice gözüme soktun. İyice rahatsız oldum. Kaçıyoruz biz. Vallahi şanslıyız. Kapatıyor muydun ustam? İyi abi. Kapatırken mi yakaladık? Yok canım ya, sen gece saat 2'de ara geliriz senin için Allah ya. razı olsun.
Abi Allah'ın sevgili kuluymuşum. Bu saatte kimseye yaptıramazdım bunu. Doğukan sen her zaman gel yavrum ya. Seni seviyoruz biz ya. Geçe kaldık bugün. Canım benim ya. Bunlar da Sen bize bitti. bir fotoğraf çeksene şu Doğukan'la. Çek abim keyifle. Al. Tamam Doğukan'ım sağ ol. Allah razı Canım olsun benim. abi. Her zaman gel. Gelirim. Bekliyorum seve seni. seve gelirim abi. 10 ay oldu. Ben Pakize'nin motorunu patlatıp sökeli. Daha doğrusu 10 ay oldu videoyu koyalı. Bir sene oldu diyelim. Bir sene sonra patlayan motorun kapağını getirdik üzerinden turboları sökelim diye. Çünkü bu turboları sökeceğiz. Şurada duran yarış arabanın motorun üzerine koyacağız. Ama ve lakin biraz önce geldim burada ben taze antifriz aktığını gördüm. Hatta Onurcan da dedi ki bunlar sen getirdin biz bunu koyduk turboyu söktük aktı. Bunun sebebini merak ediyorum. 10 ay sonra kapağı hareket ettirdik. Neden antifriz geldi? Egzoz kanalından. Yani normal şartlarda egzoz kanallarımızın, çıkışlarımızın bu şekilde olması lazım. Bak bu üç gözde var. Gelelim bu arada. Bizim patlayan gözümüz 5'ti. Kopan kolumuz 5'ti. Yani bununla bir alakamız yoktu ama neden burası ıslak? Bu yeni olmuş bir olay da değil zaten bakarsan. Yok o beklemiş abi. Beklemiş yani. Bugün bir şey yaptık da söktük de çıkmış değil yani. Bak içine bak abi hala şey var. Antifriz hala orada duruyor sebebin kafalarında. Pekala. Bu kapak hep aşağı yani deminki şekilde duruyordu. Evet. Hani contayı söktükten sonra o kanala bir şey giremez. Tamam turboya bakalım o zaman. Turbo tarafında bir şey olabilir. Evet bak bunların içi de ıslak. Bunu da koyalım abi şöyle. Ama içleri doğru bir şey yok değil mi? İçleri doğru kuru. Hani turbo tarafından gelen bir şey yok yani. Geçtik turbocuya. Bir gösterelim dedik. Bir içimize sinsin. Emin olalım nedir ne değildir. Ona göre yol kat edelim. Çünkü eğer ki problem turbodaysa ileri vadede aynı sorunları motorda da yaşayabiliriz. Ama görünen o ki galiba turbodan değil. Şüphelendik. Bir basınç bastık buraya. Bir şey göremedik. Şimdi burada çatlak olmuş olsa basınç bastığımızda şu deliklerin içeriye normalde buradan çıkışı görmemiz lazım mıydı? Bak kapağımız bu. Çıktı. Birinci göz, ikinci, üçüncü göz. Bak şimdi kapaktan gelen taraf karıncalı ama turbonun egzoz çıkışında hiçbir şey yok. Pırıl pırıl. Yani devam etmesi lazım. Bana kalırsa kesinlikle bundan çıkmaz. Basınç verebiliriz. Celil Usta basınç vermiş, testini yapmış da. Verdik. Şimdi çatlak çıkanlarda da çok kılcal çatlak oluyor ya. Araç üzerindeki o sıcaklığı sağlayamadığımız için %100 sonuç vermiyor kesinlikle. Kesinlikle vermiyor. Araç üzerinde işte 100 derece mi çıkıyor, 200 derece mi ne çıkıyor? Kılcal çatlak bile açıyor, su vermeye başlıyor. Dışarıda da onu yapma şansın sıfır. Yani bizim buradaki verdiğimiz 3 part metal soğuk olduğu için aradan sızamıyor. Sızamıyor. Demek istiyorsun. Sıcakken çatlağı biraz açıyor ama bana kalırsa kesinlikle değil. Bir de diyor ki bunda diyor çatlak olsa diyor zaten 200 dereceye ısınıyor diyor ki 800 derece kadar ısınıyor aslında gazın değdiği yer. Isındığı zaman diyor basınç testi yaptığında kılcal çatlak büyürse büyür görürsünüz diyor. Onu da hiç yapmadık diyor. Bildiğimiz bir şey değil diyor. Ben şu anda turboda olmadığını ikna oluyorum dolayısıyla. Aslında var ya alıp gidelim akılları çıksın ha. Haber vermeyelim. Ulan ne güzel yapmış be. Bak o bütün bozuk kaynakları yeniden yapmış görüyor musun? Şunlara bak ne güzel olmuş. Yani bu parçadan beklentimiz bu kadar yani şey değil. Öyle kaynak harikası bir şey beklemiyoruz ama çok da güzel olmuş. Al sana sıfır mal. Esas ötekini merak ediyorum. Harbiden alıp gidelim mi? Ha? Ciddi söylüyorum şaka değil. Aklı çıksın. Arar belki.
Ne oluyor lan? Abi yakalandık be. Ha kırkız gelmiş ulan. Bir şey diyeyim mi? Evet. Harbiden alıp gidecektik. Harbiden alıp gidecektik. Niye kırkız geldi ben He. takıldıydım eli yüzümü yıkıyordum. Sen Daha sizi... yeni girdim ha içeri bende. Valla. Vallahi yeni girdim. Ne yapıyorsun hoş geldin? İyi hoş bulduk. Nasılsın iyisin? İyi Allah'a şükür. Emrullah da burada mı? Yukarıdaydım. He. Ben lastikçiye gittim. Bunları güzelce bantladım boyadım bak. Eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Öbür paşayı da kaynattık. Oo mis. Çok iyi olmuş. Ellerine sağlık. Şunlara zaten ortam rahat geçsin diye. Ne zaman gelir Emrullah? Gelir biraz sonra gel çay içelim gel. Geliriz. İşe güce koşturalım o zaman biz. Ayrıca gelirim. Nereye işe koy. Bunu yetiştireceğiz. Emrullah beni görmesin. Ben onun istediği bir şey vardı. Unuttum onu. Ha biliyor. Getirmeyi unuttum. Tişört değil mi? Ha. Bunu yakalanmayayım ondan Geçen gelirim. sen şeyde... Geçen yanımda getirmişti. O gün vermeyi unuttum. Boyutu yanlış getirmiştim. Bu sefer de doğrusunu getirmeyi unuttum. Canlı yayında ben sana yazdım. Duydun mu sen? Yok. Ne Tişört yazdın? getir diye. Yok. Ne beden söyledin? Ha? Beden ne? Beden. XL dedim. Seninki. Onun grisiydi. Bunun grisini mi istiyorsun? Griydi. Tamam ayarlar. X'le. Dedim hatta altına yazdım. Tamam. Şeyde yazıyor. Ben de o iş. Hadi usta görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi. Sana da miyav. Bugün bu yaptığımız işlemin adı aslında port matching diye geçiyor. Yani çok tam yaptığımız işlem taşlama ama ilk başta gördüğünüz yaklaşık turbo yüzeyinin 5'te 1'i kadarı kapalıydı. Bugün onu açtık. Buradan havanın direkt duvara çarparak değil de yön kazanarak içeriye ivmeli girmesini sağlayacağız. Yaptığımız bu işlemin birkaç avantajı var. Bunun en önemlisi bu yüzeyin 5'te 1'i şurada biliyorsunuz kapalı içerideydi. Yani şu parmağım kadar neredeyse. Gaz oraya çarpıyordu. Bu da şu demek oluyor. 800 derece sıcaklık oraya bastıkça buradaki ısıyı arttırıyor. Bu malzeme döküm o da tutuyor. Yani EGT dediğimiz egzoz gazı sıcaklığı artıyor. Bu çok istediğimiz bir şey değil. Ne kadar yükselirse o kadar dezavantaj bizim için. O yüzden bunu açarak biz o EGT'li bir nebze olsa düşürmüş olacağız. İkincisi bu port matching dediğimiz işlem yani girişlerin birbirini tam karşılaması burada hava akışını da arttıracak. Dolayısıyla bizim turbomuzun daha verimli çalışmasını sağlayacak. Eminim ki bizim burada ciddi bir güç kaybımız vardı, beygir kaybımız vardı. Hem onun önüne geçtik hem de eğer istediğimiz gibi giderse yeni manifoldlarımızın hava akışkanlığı çok daha yüksek. Şunlardan biraz şikayetçiydim ama bunların ebadına baktığım zaman, biraz önce içine incelediğim zaman bunlarda sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü bunlar turbo pervanesinin çıkışından daha büyükler. O yüzden burada bir performansla ilgili bir sıkıntım yok. Ha ne olabilirdi? Daha iyisi olsaydı, bunu atıyorum kromdan olan olsaydı, downpipe'ımız olsaydı belki sesimiz biraz daha iyi olurdu ama bu yaptığımız işlemden sonra ve koyacağımız manifolddan sonra ben aracın sesinin çok değişeceğini düşünüyorum olumlu yönde. Daha güzel, daha tok ve daha GTR. GTR'ın sesini yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani yaptığım işlem dört dörtlük mü? Hayır değil ama elden gelen budur. Bu arada hiç söz etmediğim bir şey daha yaptık. Üstün iş motor yenilemede bunun baştan sona yüzeyini aldık. Dümdüz yaptık. Çünkü bu kaynak yediği zaman biliyorsunuz şu flanş çarpılıyor. Montajını yaptığınız zaman işte atıyorum bura böyle oluyor, bura böyle oluyor, bura böyle oluyor. O da conta kenarlarından kaçağa sebep oluyor. Bir de bu şimdi uzak doğu malzemesi olduğu için çok da yani tecrübe ettiğimiz için güvenmiyoruz. Sıkıntı yaşadık. Hepsini ben bir anda almış bulundum. Avantajını göreceğiz ama bu tip dezavantajları da var. Bunu düzledik. Öyle montajlayacağız. Giriyoruz. Bunlar reklam kokan hareketler. Mike bunlara gerek yok. Abi alt ayarla. Turboyu tutmak kolay. Bu kilitledim şimdi, ona bak nasıl kıracağım. Tutuyorum abi. İttir yukarıdan. He. Şimdi tuttuk. Ana onlar bu kadar çok yaklaştı mı birbirine ya? Evet tamam şimdi oldu.
Kurtaracak herhalde. Ben Ha? sana bir söyleyeyim mi? İnşallah. Vallahi aklımıza gelen inşallah başımıza gelmez. ha. İnşallah ya. Bak ben nefret ettim vallahi bak. Harbi nefret ettim ha bu işten. Saçı sökeriz anam. Ha? Saçı sökeriz. Ha ya Tabii. iş saçlı mı? Sadece bakalım. En fazla olur ya. İki tanesini sıkalım belli olur abi ya. Var mı başka civata? Elimde. Dur. Getireyim ben sana. Harbiden bir gün manifold. Harbiden bir gün manifolta geliyor abi ya. Arkadaşlar. Birisi buna para veriyor muhtemelen. Diyor ki Doğukancığım al bu parayı. Git bu manifoltu dene. Bakın ikinci kere deniyorum. Uzak doğu manifoldlarından uzak durun. Uzak durun abi. Bir kere daha deneyecek. Bak, Acaba ben 46'dan denedim. mı deneyeceğiz? Bana söylediler, inanmadım. Emin olamadım, emin olamadım. Sonra emin olmak istedim. Ya dedim acaba mı? Bende mi bir kabahat var dedim. Bir daha denedim. Ve evde denemediğim bir tane daha var. Baksana bir tane. Şanzımanı keseriz abi. Keseriz. Keseriz Allah büyüktür. Ya niye böyle ya? Yani abi niye böyle şey satıyorsunuz? Abi birkaç kere daha emin olalım ya. Belki Hayır niye böyle bir şey satıyorsunuz? Biz niye buna inanıyoruz ve alıyoruz? Niye bu kadar? bu manifolda sen para vermek yerine ondan sana para vermediyse ben bir şey bilmiyorum abi. Al bunu dene diye. Kur'an çarpsın bak. Adamlardan para mı aldın? Hediye araba mı teklif ediyorlar sana da bunları denetliyorsun bizim üzerimize. Şimdi baksana abi Allah için nasıl tutturuyoruz? Siz olun. Çin malı. Manifold almayın. AliExpress, eBay, işte XMix Power, işte SX, XTSP falan. Ya ne bileyim abi iyi bir şey olsun diye uğraştık yani anladın mı? Evet. Çok Allah razı olsun abi. Bunda pili bitti. Elle devam. Hay yanarım neye yanarım biliyor musun? Bu video yarın yayınlanıyor tamam yani. Biz bir gün öncesindeyiz mevzunun. Yarın derken abi? Biraz daha sıkabiliyor musun? Sıkarım. Sıkabildiğin kadar sık ben bir tur attırayım onu. Alayım bir geri. Al. Bana bırak. Bu ama çok eziyet. Ya bu motor üstüne sökülebilecek bir şey değil. Yok şey kapağı sökeceksin. Ben mi dedim al diye. Çek abi. Biz bu akşam motoru geri dağıtacağız galiba. Bana öyle bir şeyler geliyor ama. Abi. Baksana lan. Sıkıyorum ben bunları elimle şu anda. Vallahi yetişecek mi yetişmeyecek mi bilmiyorum ama kanser olduk. Yetişse de kodum yetişmese de kodum yani. O kadar saçma şeylerle uğraştık ki. Saat gece bilmem kaç oldu. Biz bugün motoru bitirmiştik. Hatta bu video bitmeden marş basacaktık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sonuçta da böyle çok küfür ettik ama araba çalıştıktan sonra gaz verdik bıraktık. Her şeyi unuttuk hatırlıyorsun değil mi abi? Hatırlıyor musun? O video var bende. Üzülme geçer bu. Vuç yapmıştık ya kapının önünde. Her şeyi unutmuştuk. Şimdi bak gene küfür ediyoruz. Yarın gene böyle atlar gibi birbirimize bakacağız. Yapacağız ya. Tabii canım yarın akşam yapacağız ya. Ben iddialıyım. Yani düşünüyorum olmaması için ne var? Bence hiçbir şey yok. Manifoldu da taktık mı yerine? Taktık. Şanzımanı kesmezsek yarın akşam biz gazlarız o arabayla. Rodaj sorunumuz yok bir şey yok. Hiçbir Belki şey yok şeyi ki. çağırabiliriz. Orçun'u çağırabiliriz. Orçun'u şimdi bile getiririm ben buraya. Onunla sıkıntı yok. Çünkü biliyorsun farklı motorlar şeyleri. Şu basınçlar farklı, geldikleri yerler farklı. Basınçlar farklı. Yo ayar tamamen her şey değişecek. değişik. Her şey Bu değişecek. çift önemli. turbo, tek turbo falan filan ya. Böyle bir takım farklılıklar var. Şimdi çok geç bu saatte aramayayım ben onu da. Yarın şu su boruları güzelce bir dizesin Suat'ta. Yarın akşam 9.30-10'da hadi bir saatte cumartesi faslı koysan 11'de bu arabayla ben sanayide bir tur atarım. Doğukan abi ne dersin? Hadi bakalım. İyi hadi bakalım. Yarın 11'de görüşürüz. Her ne kadar planlar yaparsak yapalım zaten hayat dediğimiz şey siz plan yaparken yaşadığınız anda aslında şu anda hayatı yaşamaya devam ediyoruz. Bu da fakir tesellimiz olsun bugünlük. Vallahi açıkçası bu bölümde arabayı çalıştırmayı planlıyordum. Fakat yani birkaç saat öncesine kadar çalışmamda bunun olamayacağına ikna oldum. Başka aksilikler çıktı. Karter sorunu çıktı. Çünkü yarış arabasında kullandığım karter, yarış arabasında viraj demiri olmadığı için bize sorun çıkarmamıştı. Ama şimdi buraya koymaya kalktığımızda artık zamanımız yetmedi. O yüzden bu bölümü ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada ürünlerim arasında yeni girmiş olan bu Edu sweatshirtleri de kaçırmayın. Hakikaten efsane oldular. Kanalıma da abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ha bu arada kısmet haftaya GTR var. Kaçırmayın.
Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Benden yani sıkıntı yok. Çok az şeyleri